Fixed'ı beğenip beğenmeyeceğinizin mizah anlayışına uyum sağlayıp sağlayamayacağınıza bağlı olduğunu düşünüyorum. İzlemeye oturduğumda merak ettim. İğrenç komediler, ister animasyon olsun, ister olmasın, benim için bazen iyi, bazen kötü. Fixed'ın Red Band fragmanı kesinlikle bu filmin de böyle olduğuna inanmamı sağladı. Neyse ki bundan daha fazlası var ve bu filmin bana hitap ettiğini söylemekten mutlu duyuyorum. Burada The Naked Gun yeniden çevriminde olduğu kadar çok kahkaha buldum. Ve Warner Bros. Planlanan sinema gösteriminden vazgeçmeseydi, gece geç saatlerdeki seyirciler arasında nasıl bir etki yaratacağını hayal bile edemiyorum. Haklar Sony Pictures Animation'a geri döndü ve film, K-pop Demon Hunters'ı bu yıl büyük bir hit yapan ortaklığın devamı olarak Netflix'e ulaştı. Fixed'ın yeni evi iyi bir yer olmalı. Bu bir yerlerde kanepede toplanmış, atıştırmalıkları hazır, doğru arkadaş grupları için en uygundur. Ancak yayın akışı sürümü, istediğiniz zaman deneyebileceğiniz anlamına geliyor ki sizi de bunu yapmaya teşvik ederim. Sizi şaşırtabilir. Fixed'ın basit kurulumu şaşırtıcı derecede çok yönlü bir şekilde komik. Fixed'ın öncülü, ideal şekline göre kesilmiş bir elmasa benziyor. Birçok yönü var ve her biri ışığı yakaladığında kendine özgü bir şekilde parlıyor. Yazar-yönetmen Genndy Tartakovsky, bunun filmin en büyük gücü olduğunu anlıyor. Farklı bir yönünü göstermek için sürekli olarak o elması çeviriyor. Sevilen ama aşırı kilolu bir aile köpeği olan Bull, sabah kısırlaştırılması gerektiğini öğrenir. Bunun üzerine köpek arkadaşları ona son bir gecelik sefahat ziyafeti çektirirler. Bu kadar basit bir fikir bile harika bir olay örgüsü oluştururken, Fixed'de gayet güzel ilerliyor. Ancak hikayeyi komik kılmak için şaşırtıcı derecede çok şey yapılıyor. Bull, köpek yaşamının normlarıyla dalga geçen bir gözlemci komedyenine benzeyebilir. Yukarıda bahsettiğimiz iğrençlik faktörü filmin ne kadar ileri gittiğini görme arzumuzla besleniyor ve bu konuda beklentileri karşılıyor. R-ratingi boşa gitmemiş. Animasyon olması da ek bir özellik katıyor. Elle çizilmiş tarzı, zaman zaman Tom ve Jerry gibi çocukluk favorilerini kasten yansıtıyor ve bir çizgi film karakterinin küfrettiğini duymak da tuhaf bir keyif veriyor. Antropomorfik köpekler Tartakovsky'ye bazı seçenekler sunuyor. Fixed, bazen antropomorfik köpeklere odaklanıyor ve Apatow tarzı bir arkadaş komedisi sunarak seksle olan garip ilişkimizi gülünç hale getiriyor. Diğer zamanlardaysa köpekler gerçekten sadece köpek oluyor ve normal köpek davranışları hakkında çok kabaca konuşuyorlar. Bu, köpek yaşamının normlarıyla dalga geçen bir gözlemci komedyenini andırabiliyor. Filmin her iki tonda da şaka yapabilmesi de cabası. Tartakovsky'nin ikisi arasında geçiş yapma içgüdüsü tam yerinde ve bu da filme kahkahalar katıyor. Bull'un Nana'nın bacağına vurması, rahatsız edici, iç monologvari bir seks sohbetiyle birleşince onun da iyi hissedip hissetmediğini kontrol etmesi de zıtlık oluşturuyor. Karakterlere dair bu ikili algıyı ancak animasyonlarda aynı anda böyle tutabiliriz. Fixed, tüm top şakalarının altında yapışkan, samimi bir merkeze sahiptir. Sonra Fixed'ın öncülünü metafor olarak ele alış biçimi var. Tıpkı Bull'un ailesinin onu kısırlaştırarak daha da evcilleştirmeyi amaçlaması gibi yerleşik hayata geçmek de çoğu zaman testislerinin kesilmesiyle karşılaştırılıyor. Ve Bull gerçekten yerleşik hayata geçmek istiyor. Komşu köpeği Honey'e aşık ve onun gibi sıradan bir köpekle asla birlikte olamayacağına inanıyor. Testisleri olmadan hiçbir şansı yok. Ancak Honey de ondan her zaman hoşlanmıştır. Bu film resmen romantik komedi olarak tanımlanıyor ve tüm bu bayağılıkların temelinde samimi bir duygusallık yatıyor. Hikaye aslında birlikte olmaları gerekirken sürekli kendi yollarına çıkan bu iki köpeğin çekişmeleriyle şekilleniyor ve kişinin değerini dışsallaştırmamasının önemi hakkında tatlı bir mesaj veriyor. Daha fazlasını görmek istediğim bir unsur varsa o da bu. Karakterler sevimli ve komik olacak kadar iyi çizilmiş ancak gerçek bir yatırım için yeterince derin değiller. Tartakovsky, bu cinsel sınırları zorlamanın empatiye giden bir yol olduğunu etkili bir şekilde savunuyor. Ancak yakın zamanda buna geri döneceğimi sanmıyorum. Yine de Fixed, beklediğinizden çok daha eğlenceli. Benim üzerimde en kalıcı etkisi, büyük stüdyolarımızdan daha geleneksel, elle çizilmiş, iki boyutlu animasyonları olan özlemim olabilir. Ve benzer şekilde hissedenler için de bu filmi kaçırmamalı.